Bana V10 motora sahip kaç tane araç sayabilirsiniz? Daha önce sizlerle 5 silindirli motorla donatılan araçlar listesini paylaşmıştık. Petronas'la bilgin olsun da şimdi de sıra bunun 2 katı kadar silindir sunan otomobillerde. Porsche'nin en efsanevi yol otomobillerinden bir tanesi olan Carrera GT ile listemizi açıyoruz. İnanılmaz bir motor sesine sahip olan 2 kişilik otomobilde 6 ileri vitesli manuel şanzıman kullanılıyordu. Aslında Alman markanın dayanıklılık yarışlarına katılan otomobiller için geliştirilen 5.7 litre hacimli motor bu aracın arka tarafında 612 beygir güç, 590 Nm tork üretebiliyordu. Amerikalıların V8 motorları sevdiğini bilmeyen yoktur. Bununla birlikte son zamanların en Amerikan spor otomobillerinden bir tanesinde V10 motorun kullanılmış olması da kimseyi şaşırtmayacaktır. Aslında bir pick-up motoru olması için tasarlanan ünite farklı nesillerde 8, 8.3 ve 8.4 litre hacimli olarak Viper'ın kaputu altında yer bulmuştu. İlk nesilde 400 beygirin biraz üzerinde olan gücü ise 5. nesilde 650 beygirin üzerine çıkmıştı. Yine bir V10 motorla donatılan Gallardo'nun yerine piyasaya sürülen Huracan listemizin tek güncel otomobili. Bu da 10 silindirli motorların neslinin çok uzun olmayacağını gösteriyor gibi. Temellerini Audi R8 ile paylaşan otomobil 5.2 litre hacimli bir üniteye sahip. İlk etapta 610 beygir güçle sunulan Huracan şu sıralar 580 ile 640 beygir arasında güç üretebiliyor. Sıralamanın en büyük sedan modeli Audi'den geliyor. A8'in ikinci nesil modelleri V6'dan W12'ye kadar birçok motor seçeneği sunmuş olsa da en sportif seçenek S8'in kaputu altında 10 silindirli bir ünite bulunuyordu. O zamanlar Gallardo'da kullanılan 5 litre hacimli motorun temellerine sahip olan makine 5.2 litre hacimden 450 beygir güç, 540 Nm tork alabiliyordu. 6 ileri vitesli otomatik şanzımansa gücü 4 tekerleğe aktarıyordu. Audi V10 motorları bayağı bir seviyor. Bu nedenle aynı dönemde S6'da da bu tip bir motor sunan Alman markayı listemize son kez almamızın nedeni ise farklı. 10 silindirli motorlarda çok görülmeyen bir şeye sahip olan aracın Lamborghini Gallardo'da da görev yapan motor bloğuna 2 turbo besleme eşlik ediyordu. 580 beygir güç, 650 Nm tork üretebilen otomobil bu sayede zamanının en güçlü Audi modeli olmayı başarmıştı. İlk etapta bir pick-up motoru olarak doğduğunu söylediğimiz Dodge Viper V10'u bir ara amacına uygun şekilde de kullanıldı. 8.3 litre hacimli olan seçeneği Ram modelinin kaputu altında kendisine yer bulan motor 507 beygir güç, 712 Nm tork üretebiliyordu. 4 vitesli otomatik şanzımanın haricinde 6 ileri vitesli manuel şanzımanla da alınabilen Ram SRT 10 2 veya 4 kapılı gövdeyle tercih edilebiliyordu. Daha çok lüks modelleriyle tanınan Lexus markasının performans meraklılarıyla tanıştıran otomobili listeye almasak olmazdı. Yamaha tarafından tasarlanan ses odalarına sahip bir egzoz sistemi sayesinde inanılmaz bir sese sahip olan otomobilde 4.8 litre hacimli bir motor kullanılıyordu. 560 beygir güç, 480 Nm tork üretebilen otomobilin kırmızı çizgisi ise 9000 devirde başlıyordu. Üretimi sonlanmasına yakın tanıtılan Nürburgring paketi ise modele 10 beygir daha güç kazandırmıştı. V10 motorlu Audi S6 ve RS6'larla aynı dönemde BMW de bu üniteye sahip bir M5'ini satıyordu. Dünyanın V10 motora sahip ilk seri üretim sedan modeli olan otomobili station wagon gövdeyle almak da mümkündü. Markanın o sıralar Formula 1'de de bir V10 motorla yarışıyor olması büyük ihtimalle rastlantı değildi. 500 beygir güç, 520 Nm tork üretebilen otomobilde 7 ileri vitesli yarı otomatik şanzıman kullanılıyordu. İlginç olansa Kuzey Amerika pazarında bu otomobilin 6 ileri vitesli manuel şanzımana sahip seçeneklerinde satılmış olmasıydı. Kupe ve kabriyole sevenler için de aynı motoru M6'da bulmak mümkündü. Geldik listemizin tek dizel modeline.
4.9 litre hacmiyle hem ilk nesil Touareg hem de Phaeton'un kaputu altında kendisine yer bulan motoru Touareg başlığında inceliyoruz. Çünkü bir Boeing 747'yi bu araç çekmişti. 6 ileri vitesli otomatik şanzımanla donatılan SUV ilk başlarda 313 beygir güç, 750 Nm tork üretebiliyor olsa da daha sonra 350 beygir güç, 850 Nm tork üretebilen seçeneğine kavuşmuştu. Ford'un dev SUV modeli de listemize girmeyi başaranlardan. Motorlarının çoğu pek de sürpriz olmayan bir şekilde V8 olan Excursion bir de V10 seçeneğe sahipti. 6.8 litre hacmiyle ailenin en büyük hacimli seçeneği olmayan bu 10 silindirli ünite 314 beygirle çok da güçlü sayılmazdı. Ağırlığı 3 tonun üzerinde olan araçta 4 ileri viteste otomatik şanzıman standart olarak sunuluyordu. Ayrıca bu model F250 Heavy Duty temelli olduğundan aynı motor Pickup ve Van kardeşlerle de paylaşılmıştı. İşte geldik bir listemizin daha sonuna. Bu sefer geriye çok araç bırakmadık ama yine de aklınıza gelen farklı V10 motorlular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi veya beğenmemeyi de ihmal etmeyin. Hepinize iyi sürüşler.